Sevgili izleyiciler merhaba. Bugün sizlere Afrika menekşesinin bakımı ve çoğaltılması hakkında bilgi vereceğim. Peki nereden bu programı gerçekleştiriyoruz? Ankara'da Dallıoğlu Seracılık'tan ve şu an Ankara Dallıoğlu Seracılığın sahibi Kadir Bey ile beraberiz. Kadir Bey merhabalar. Merhaba hocam. Biz Dallıoğlu firması olarak bizim buraya gelmenizden çok mutluluk duyduk. Çok teşekkür ederiz. Bu insanlar bilgilendirme açısından yaptığınız bu programlara da destek vermek istiyoruz. Bütün insanlar buradan bitkilerin en geniş şekilde sizin bilgilerinizle faydalanmalarını istiyoruz. Size de bu katkılardan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Kadir Bey öncelikle firmanızı bize açtığınız için ve bu olanakları bize sunduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Biraz da bizi izleyen izleyicilerimize firmanız hakkında bilgi verebilir misiniz? Evet. Hangi süs bitkilerini satıyorsunuz? Firmanızı tanıtır mısınız? Biz 30 yılı aşkındır Karşıyaka Mezarlığı'nda 3. kapı karşısında ve Serhat Mahallesi'ndeyiz. Aşağı yukarı 50 senelik geçmişimiz var ama 30 senedir ticari anlamda çalışıyoruz. Babadan oğula kalan, dededen aslında diyelim. Her türlü ürün var bizde. Dış mekan, iç mekan, ithal bitkiler, saksılar, ilaçlar vesaire, işte bütün toprak çeşitleri, gübre çeşitleri hepsi satılıyor bizde. Hepsi de formlu vaziyettedir. Her zaman herkesi bekleriz. Güler yüzümüz, çayımız ve kahvemiz de her zaman vardır. Kadir Bey çok teşekkür ediyorum. Sevgili izleyiciler, Ankara'da Dallıoğlu Seracılık'ta ürünlerinizi, süs bitkilerini alabilirsiniz. Burada da gördüğünüz gibi, arka fonda da gördüğünüz gibi çok zengin ve çok kaliteli bitki çeşitliliği var. Hangi çiçeğin bakımına yönelik video istiyorsanız videonun altındaki yorum kısmına yazın lütfen. Afrika menekşesi dünyada ve ülkemizde ev ve ofislerde en yaygın kullanılan, yıl boyu çiçek açan ve tropikal çiçek türlerinden biridir. Bir bitkinin bakımında en önemli husus, bir, bitkinizi uygun bir yere koymak, yani yeri uygun seçmek. İkincisi ise doğru sulamak. Bitkinizi iyi tanır ve ışık isteğini iyi bilip ona uygun bir yere koyar ve sulamayı da doğru bir şekilde yaparsanız zaten bitki bakımınızı %75 oranında sağlıklı ve doğru bir şekilde yapmış olursunuz. Afrika menekşesinin bakımını sizlere madde madde anlatmak istiyorum. 1. Bitkimizi nereye koymamız gerekiyor? En uygun yer neresi? Afrika menekşesi doğrudan ışığı sevmez. Afrika menekşenizi doğrudan ışık almayan aydınlık bir yere koyun. Özellikle ilkbahar ve yaz aylarında bitkinin üzerine doğrudan ışık kesinlikle gelmemeli. Afrika menekşesini ilkbahar ve yaz aylarında doğrudan ışık alan bir yere koyarsanız 1. Yaprakların rengi açılır. 2. Yapraklar solar. 3. Çiçekler erken açar ve hızla solar. Afrika menekşesini çok gölge bir yere koyarsanız 1. Yapraklar çok koyu olur. 2. Çiçek miktarı çok azalır. Bunun için bitkinizi doğrudan güneş almayan aydınlık bir yere koymanız gerekiyor. 2. Sıcaklık isteği. Afrika menekşesi 16 ile 26 santigrat derece arasında iyi gelişme gösterir. Gündüzleri 20-26, geceleri ise 15-16 santigrat derece Afrika menekşesinin en iyi geliştiği sıcaklıklar. Afrika menekşesinin bulunduğu ortamın sıcaklığı özellikle kış aylarında 13 santigrat derecenin altına düşmemesi gerekiyor. 3. Toprak isteği. Afrika menekşesi organik maddece zengin ve süzek topraklar ister. Afrika menekşesinde toprak olarak 1. Tek başına torf kullanabilirsiniz. 2. Tek başına Hindistan cevizi torfu kullanabilirsiniz. 3. Torf ve dişli dere kumunu %50-50 oranında karıştırabilirsiniz. Yine aynı şekilde torfla perliti %50 oranında karıştırabilirsiniz. Şöyle bir karışımda yapabilirsiniz. Bahçenizdeki bir toprağa 1/3 oranında bahçe toprağı, 1/3 oranında torf, 1/3 oranında ise dişli dere kumu kullanabilirsiniz. Ya da Afrika menekşesinin toprağına bahçenizdeki yaprak çürüntülerini temizleyip dezenfekte ettikten sonra toprağına karıştırabilirsiniz. 4. Sulama. Afrika menekşesini yapraklardan kesinlikle sulamamanız gerekiyor. Yapraklara kesinlikle su püskürtmemeniz gerekiyor. Aksi halde birçok takipçimiz, birçok izleyicimiz bizlere Afrika menekşesinin yapraklarında kahverengi lekelenmeler ve lekelenmelerin olduğunu ve bunların nedenlerini soruyor. Sevgili izleyiciler, Afrika menekşesinin yapraklarına su püskürtür ve yapraklarını ıslak tutarsanız yapraklarda kahverengi lekelenmeler oluşur. Bunun için
Afrika menekşesinin yapraklarına su püskürtmememiz gerekiyor. Afrika menekşesi ne demiştik? Nemi ve suyu seven bir bitki. Bu nedenle Afrika menekşesinin toprağını mümkün olduğunca nemli tutmaya çalışacağız. İki sulama arasında toprağın kurumasına izin vermememiz gerekiyor. Toprağın kuruyup kurumadığını nasıl anlarsınız? Parmağınızı saksı toprağına bu şekilde sokarsınız. Üzerindeki 2 ile 3 santimetre derinlikteki toprağın kuruyup kurumadığına bakarsınız. Bu şekilde sulama sıklığını ayarlayabilirsiniz. Afrika menekşelerine üstten sulamayı tavsiye etmiyoruz. Peki Afrika menekşeleri nasıl sulayabiliriz? Bakın sevgili izleyiciler, ben örnek olması açısından Afrika menekşenizin şu şekilde bir leğenin içerisine koyabilirsiniz. Öncelikle şunu göstereyim. Afrika menekşelerine bu şekilde üstten sulama yapmıyoruz. Neden? Eğer üstten sulama yaparsak hem yapraklara su değmiş olur hem de dalı çürütmüş olabiliriz. Onun için Afrika menekşesini öncelikle ne yapacağız? 3-4 santimetre leğeni, şu şekilde bir leğen alın. Bakın burada. Ve bunun içerisine bakın şöyle 3-4 santimetre derinlikte. Evet bakın. Yani yaklaşık 2 parmak genişlikte dip kısmına su koymanız gerekiyor. Daha sonra saksınızı alacaksınız ve leğenin içerisine bu şekilde koyacaksınız. Ne kadar bekletmemiz gerekiyor? Saksının üzerindeki toprağın nemine dikkat edin. 15 ile 30 dakika arasında saksınızı bir kabın içerisindeki suda bekletebilirsiniz. Afrika menekşesini üstten sularsanız bitkinin göbeğini çürütebilirsiniz. Buna özellikle dikkat etmeniz gerekiyor. 2. Bitkilerinizi aşırı sularsanız 1. Yapraklarda çürüme ve solma görülebilir. 2. Çiçeklerde solma ve dökülme görülebilir. 3 ve en önemlisi bitkinizin köklerini çürütebilirsiniz. O nedenle 2 sulama arasında toprağın kurumayacak şekilde nemli olmasını takip edip sulama yapmanız gerekiyor. 5. Nem isteği. Afrika menekşesi tropikal bir bitki ve nem isteği yüksek. %80 ile 85 oranında nem istiyor. Bunun için bitkinin bulunduğu ortamın neminin yüksek olması gerekiyor. Peki bitkinin bulunduğu ortamın nemini nasıl yükseltebiliriz? Şöyle yapabilirsiniz sevgili izleyiciler. Afrika menekşesinin bulunduğu saksıyı ikinci bir saksının içerisine koyabilirsiniz. Yosun alın, yosunu nemlendirin ve bir saksının içerisine yerleştirin. Afrika menekşesi saksınızı da içerisinde nemli yosunun bulunduğu saksıya yerleştirebilirsiniz. Bu birincisi. İkincisi ne yapabilirsiniz? Bir başka kap düşünebilirsiniz ya da leğen düşünebilirsiniz. Bu kabın içerisinde su alan kabın içerisine iri çakıl taşları koyun. Nereye kadar koyun? Su seviyesinin tam üzerine kadar büyük çakıl taşlarını koyun. Daha sonra ne yapın? İçerisinde su alan ve su seviyesine kadar olan çakıl taşlarının üzerine de ne yapacaksınız? Bu şekilde saksınızı koyabilirsiniz. Her iki uygulamadan birini yaptığınızda Afrika menekşesinin ortamının nemini yükseltmiş olursunuz. 6. Gübreleme. Afrika menekşenizin sağlıklı, kuvvetli ve hızlı gelişmesini istiyor ve çok sayıda çiçek açmasını istiyorsanız özellikle yaz aylarında Nisan ile Eylül arasında mutlaka gübre vermeniz gerekiyor. Unutmayın, hastalık ve zararlılar güçlü bitkiye gelmez. Genellikle hastalık ve zararlılar daha çok zayıf ve cılız bitkileri seçerler ve onlara daha fazla zarar verirler. Nisan ile Eylül ayları arasında Afrika menekşenize 2 ile 4 hafta arasında ortalama 3 haftada bir gübre verebilirsiniz. Peki Afrika menekşesi için hangi gübreyi kullanabiliriz? 1. Hazır satılan ticari gübreler var. Çiçek besinleri var. Afrika menekşesi için çiçekli besin solüsyonlarından kullanabilirsiniz. 2. Her zaman bahsettiğim ve bütün saksı çiçeklerinde kullanmayı tavsiye ettiğimiz dengeli gübreler var. 20-20-20 artı mikroelement ya da 18-18-18 artı mikroelement gübreler var. Afrika menekşen ise 1 litre suya 1 ile 2 çay kaşığı dengeli gübre verebilirsiniz. 3. Muz kabuğu sevgili izleyiciler. Bildiğiniz üzere muz kabukları 1. Kalsiyum, 2. Magnezyum, 3. Fosfor açısından son derece zengin. Peki muz kabuğunu nasıl verebilirsiniz? YouTube kanalımda orkidelerde muz çayına yönelik bir videom var. Öncelikle bu videoyu izleyebilirsiniz. Muz kabuğunu soyun sevgili izleyiciler.
Muz kabuğunu soyduktan sonra içerisinde su olan bir kavanoza koyun. Ve kavanozun kapağını kapatın. En az 10 gün bekletin. Bakın çok paylaşılan videolar var. Muz kabuğunu suya koyun. 1 ya da 2 gün sonra bitkilerinize verin. Sevgili izleyiciler, muz kabuğunu suda 1-2 gün beklettiğiniz zaman içerisindeki besin elementlerinin suya geçmesi yeterince olmaz. Onun için muz kabuğundaki besinlerin tamamen suya ya da çoğunluğunun suya geçmesini istiyorsanız en az kapalı bir kavanozun içerisinde 10 gün bekletmeniz gerekiyor. 10 gün sonra kavanozun kapağını açıp Afrika menekşelerini sulayabilirsiniz. Peki muz kabuğunu başka nasıl kullanabiliriz? Sevgili izleyiciler, önerim size muz çayı. Peki hocam muz çayı nedir derseniz nasıl hazırlanır? Öncelikle muz kabuklarını güneşin altında kurutabilirsiniz ya da evinizdeki fırında 100 veya 200 derecede kurutabilirsiniz. Muz kabuklarını kuruttuktan sonra blenderda öğütün ve öğüttükten sonra öncelikle aynı çay yapar gibi suyu kaynatın ve içerisine muz kabuklarını koyun. Aynı içtiğimiz siyah çaydaki gibi muz kabuklarının çayı yani sıcak suda renklendiğini göreceksiniz. Ve su soğuduktan sonra içerisinde muz çayı olan su soğuduktan sonra bitkiyi gübreleyebilirsiniz. Muz çayından ne kadar kullanmamız gerekiyor? 1 litre suya 1 yemek kaşığı muz çayı koyduğunuzda bitkiniz yeterince gübreyi almış olacaktır. Afrika menekşesinin Nisan ve Eylül ayları arasındaki hem su hem de gübre isteği daha yüksektir. Sonbahardan itibaren su miktarını azaltın, kış aylarında ise gübre vermeyin. Şunu unutmayın, fazla gübre vermek, aşırı gübre vermek bitkinizi coşturmaz, daha fazla çiçek açtırmaz. Afrika menekşesine fazla gübre verirseniz 1. Yaprak uçları yanar, 2. Yapraklarda çatlama meydana gelir. 7. bakım işlemimiz budama. Afrika menekşelerinde budama yapılır mı ya da yapılırsa nasıl yapılır? Yeniden çiçeklenmeyi teşvik etmek ve hızlandırmak için bitkinizin üzerinde kuru, çürü yapraklar varsa ya da açmış ve solmuş çiçekler varsa bunların mutlaka saplarıyla beraber kesilip uzaklaştırılması gerekiyor. Bakın şu şekilde üzerinde kopan bir yaprak var. Bu şekilde kopmalar olursa yaprakların saplarını kesinlikle bitkinin üzerinde bırakmayın. Yaprakları saplarıyla beraber kesip uzaklaştırmanız gerekiyor. Bakın şu şekilde bu yaprak sapının bitkinin üzerinde bırakılmaması gerekiyor ve bu şekilde uzaklaştırmamız gerekiyor. Aynı şekilde üzerindeki çiçeklerden, bakın şu an bitkimizde yok ancak çiçekler açıp döküldükten sonra bu çiçeklerin de yine sap kısmıyla beraber bitkiden kesilip uzaklaştırılması gerekiyor. Kesim işlemlerinde mutlaka temiz bir makas kullanmanız gerekiyor. Bunun dışında sevgili izleyiciler, bitkinizin daha hızlı büyümesini ve daha fazla çiçek açmasını istiyorsanız ayda 2 ile 3 adet bu dışarıdaki, en dış halkadaki, alttaki yaşlı yaprakları kopartıp uzaklaştırabilirsiniz. 8. bakım işlemimiz saksı değiştirme. Afrika menekşesinde kökler saksıyı iyice doldurursa bitkiniz bol çiçek açar. Bunun için Afrika menekşesinde bakın burada da gördüğünüz üzere genellikle az derin olmayan saksılar kullanılır. Afrika menekşenizi daha çok az derin ve daha geniş saksılara dikerseniz bitkiniz daha fazla kök yapar ve dolayısıyla daha fazla ve daha bol çiçek açar. Bu nedenle Afrika menekşelerinde mümkün olduğunca her yıl saksı değiştirmeyin, 2 yılda bir saksı değiştirmeyi öneriyoruz. Peki saksı değişimini ne zaman yapmamız gerekiyor? Saksı değişimini genellikle Mart ve Nisan aylarında yapmanızı tavsiye ediyoruz. Saksı değiştirirken sevgili izleyiciler, bitkinizi öncelikle kurutmaya çalışın. Toprağı kurutmaya çalışın. Toprak kuru olursa dağılmaz. Dolayısıyla bir gün önceden sulayıp bir gün sonra saksıyı değiştirirseniz toprak dağılır ve kökler bu şekilde çıplak kalabilir. O nedenle bitkinizin saksı değiştirmeden önce mümkün olduğunca susuz bırakmaya çalışın. Daha sonra sağ eliniz ya da sol elinizle şu şekilde bitkinizi parmağınızın arasına alarak ters çevirebilirsiniz. Bu şekilde ters çevirdikten sonra şu şekilde saksınıza vurabilirsiniz. Ya da kenarlardan vurup saksınızı oynatıp yukarıya doğru kaldırabilirsiniz. Ve diğer saksınızı hazırlayıp bitkinizi toprağıyla beraber diğer saksıya dikebilirsiniz. 9. bakım işlemimiz çoğaltma. Afrika menekşelerini nasıl çoğaltırız? 2 farklı çoğaltma yöntemi var. 1. Yaprak çelikleriyle çoğaltabilirsiniz. 2. Ayırma ile çoğaltabilirsiniz. Size tavsiyem Afrika menekşelerini yaprak çelikleriyle çok kolay çoğaltabilirsiniz.
Peki yaprak çeliklerini nasıl hazırlamamız gerekiyor? Sevgili izleyiciler, yaprak çeliklerini bitkinin dış kısmındaki olgun yapraklardan almanızı tavsiye ediyorum. İçerisindeki genç yaprakları mümkün olduğunca kullanmayın. Dış kısmındaki olgun yaprakları tercih edin. Peki yaprak çeliğini nasıl alacağız? Bakın şu şekilde makasımızla beraber yaprağımızın sapını şu şekilde dibinden kesiyorum. Yaprak çeliğinin bakın en az 5 santimetrelik bir yaprak sapı ve üzerinde de yaprak olması gerekiyor. Nasıl köklendirebiliriz? İki farklı köklendirme yöntemimiz var. Yaprak çeliklerini aldıktan sonra suda kolaylıkla köklendirebilirsiniz. Yaprak çelikleri suda yaklaşık 15 günde kökleniyor. Yaprak çeliğini aldıktan sonra musluk suyu kullanabilirsiniz. Burada suyun ılık olmasına, 20-25 derecede arasında olmasına dikkat edin. Ne yapıyoruz? Yaprak çeliğimizi alıyoruz ve suyun içerisine bu şekilde yerleştiriyoruz. Burada su derinliğine dikkat edin. Yaprağın dip kısmı suya değmemeli. Sadece sap kısmı suda olmalı. Ve suyunuzu mümkün olduğunca 2-3 günde bir yenilemeye çalışın. Afrika menekşelerini suyun dışında nasıl köklendirebiliriz? Köklendirme ortamlarında köklendirebilirsiniz. Ne kullanabiliriz? Bakın burada ben size Hindistan cevizi torfunda köklendirme işlemini göstereceğim. Siz Hindistan cevizi torfu kullanabilirsiniz. Torf kullanabilirsiniz. Perlit kullanabilirsiniz. Torfla kumu, torfla perliti karıştırabilirsiniz. Dolayısıyla çok kolay köklenen bir bitki. Afrika menekşesini köklendirirken hormon kullanmanıza gerek yok. Çünkü çok kolay köklenen bir bitki. Buradaki ipucumuz şu sevgili izleyiciler. Bakın öncelikle ortamınızı dikmeden önce, çeliğinizi dikmeden önce bolca sulamanız gerekiyor. Biz bunu bolca suladık. 2. Afrika menekşelerini bakın şu şekilde dik bir şekilde çeliği yerleştirmemeniz gerekiyor. Hafif eğik bir şekilde, şu şekilde bakın tükenmez kalemle öncelikle deliği bir açtım. Daha sonra bakın Afrika menekşesini çeliğini bu şekilde düz yapmayın. Çünkü hafif bir şekilde eğik yapmanızı tavsiye ediyoruz. Bakın şu şekilde 45 derecelik bir açıyla çeliğinizi ortama yerleştirmenizi tavsiye ediyoruz ve çeliğinizi diktikten sonra mutlaka bu şekilde bastırıp içerisindeki hava boşluğunu kapatmanız ve önlemeniz gerekiyor. Peki neden dik değil de eğik çeliği dikiyoruz? Sevgili izleyiciler, alttan gelen sürgünler daha düz büyümesi için, daha dikey büyümesi için çeliğimizi yatay bir şekilde toprağa yerleştiriyoruz. Çeliğinizi diktikten sonra mutlaka sulayın. Eğer bulunduğunuz ortam kuru ise yine daha önceki videolarımda gösterdiğim gibi buralarına destek çubukları koyup şeffaf bir poşet geçirerek nemi muhafaza edebilirsiniz. Yaprak çeliklerini herhangi bir köklendirme ortamında köklendiğinizde çelikler 3 ile 4 hafta arasında köklenir. Şimdi de sizlere Afrika menekşelerinde en fazla karşılaştığımız sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri hakkında bilgi vermek istiyorum. Afrika menekşelerinde en fazla karşılaştığımız sorunların başında bir yaprakların sararması, 2 bitkinin çiçeklenmemesi geliyor. Yapraklar nereden sarılır? 1. Özellikle bitkinizi doğrudan ışık alan yani yüksek ışık alan bir yere koyarsanız yapraklar sararır ve çiçeklenme durur. Yaprakların sararması aynı zamanda bitkinin bulunduğu ortamın nemi düşükse bundan kaynaklanabilir. Bitkinizi fazla suluyorsanız bundan yine yapraklar sararabilir. Ya da bitkinizi aşırı gübreliyorsanız bundan dolayı da yapraklar sararabilir. İkinci önemli bir sorun ise Afrika menekşem kışın neden çiçek açmıyor? Bunun farklı nedenleri olabilir. Bildiğiniz üzere Afrika menekşeleri yaz aylarında aktif büyürler, daha hızlı büyürler. Kış aylarında ise büyüme ve gelişme hızları daha yavaştır. Kış aylarında bitkinizin çiçek açmamasının ana nedeni ışık yetersizliği. Bunun için kış aylarında çiçeğinizi mümkün olduğunca aydınlık ve güneş alan bir yere koyun. İkinci bir neden, kış aylarında bitkinizin bulunduğu ortamın sıcaklığının düşük olması ve aynı zamanda yine ortam neminin düşük olmasından kaynaklanır. Diğer önemli bir sorun, yaprak saplarının çok uzaması ve aynı zamanda yaprak renklerinin çok açılması. Sevgili izleyiciler, Afrika menekşesinde yapraklar, bitkinizi çok gölge bir yere koyarsanız yapraklar uzun olur. Yaprakların rengi çok açılıyorsa bitkinizin besin ihtiyacı var demek. Dolayısıyla bitkiye mutlaka gübre vermeniz gerekiyor. Afrika menekşesinin yapraklarında kahverengi lekeler ya da lekelenmeler neden görülür? Bunun 2 tane nedeni var. 1. Bitkinizi soğuk su ile sulamış olabilirsiniz. Afrika menekşelerinin sulanmasında mümkün olduğunca
ılık su kullanın. Yani 20-25 derece sıcaklıkta su kullanmanızı tavsiye ederiz. İkinci neden ve ana nedenlerden bir tanesi de Afrika menekşesinin yapraklarından kesinlikle sulama yapmayın. Yapraklarına su değerse yapraklarda kahverengi lekelenmeler görülür. Afrika menekşesinin yaprakları neden kıvrılır ve büzüşür? Bunun iki tane nedeni olabilir. Bir, bitkiniz susuz kalmış olabilir. İki, bitkinizin bulunduğu ortam soğuk olabilir. Bildiğiniz üzere Afrika menekşesinin bulunduğu ortam sıcaklığının 13 derecenin altına düşmemesi gerekiyor. Eğer bitkiniz soğuk bir ortamda ise bitkinizi daha ılık ve sıcak bir yere koymanız gerekiyor. Afrika menekşesinin yaprakları neden büyümez? Diğer bir ifadeyle Afrika menekşesinin yaprakları neden çok küçük olur? Bunun başlıca nedeni saksının küçük olmasından kaynaklanabilir. Eğer bitkileriniz saksının etrafını iyice sarmışsa ve saksınız küçük kalıyorsa yapraklar gelişmez. Bu nedenle bitkinizi bir boy büyük saksıya dikmeniz gerekir. Afrika menekşesinde en fazla karşılaşılan iki tane hastalık var. Bunlardan bir tanesi külleme, diğeri ise kurşunüküf dediğimiz botitis hastalığı. Külleme bildiğiniz üzere yaprakların üzerini beyaz bir tabaka sardığında biz buna külleme hastalığı diyoruz. Külleme hastalığının başlıca nedenlerini şu şekilde sayabiliriz. 1. Bitkilerinizin yapraklarına su püskürtürseniz. 2. Bitkinizin bulunduğu ortamın sıcaklığı düşük ise. 3. Bitkinizin bulunduğu ortam çok nemli ise. 4. Bitkiniz hava akımında ya da cereyanda kalmışsa külleme hastalığı olabilir. Ve aynı zamanda bitkinizin bulunduğu ortam çok havasızsa yine külleme hastalığı artar ve bitkinizde daha fazla zarar yapar. Peki külleme hastalığını önlemek için ne yapmamız gerekiyor? Öncelikle bitkinizi hava akımı ve cereyandan korumanız gerekiyor ve bulunduğu ortamı iyice havalandırmanız gerekiyor. 2. Yapraklara kesinlikle su püskürtmemeniz gerekiyor ve bitkinin bulunduğu ortamın sıcaklığının da 13 derecenin altına düşürülmemesi gerekiyor. Afrika menekşelerinde külleme hastalığını nasıl önleyebiliriz? 1. Nim yağı kullanabilirsiniz. 2. Bitkilerinize toz kükürt uygulayabilirsiniz. 3. Ticari ilaçlar kullanabilirsiniz. Topaz gibi, Bayfidan gibi, Skor gibi, Luna gibi ilaçları bitkilerinize uygulayabilirsiniz. Yine botitis varsa bitkinizde, botitis'e Alida isimli, Hercai isimli, Switch isimli ve Signum isimli ticari ilaçları kullanabilirsiniz. Afrika menekşesinde en fazla karşılaştığımız zararlı böcekler 1. Yaprak biti ve beyaz sinekler, 2. Unlu bit, 3. Kırmızı örümcek. Bu zararlı böceklere karşı nasıl mücadele edebiliriz? Öncelikle evlerde organik ilaç kullanmanızı tavsiye ediyoruz. YouTube kanalımda evde böcek ilacını kendin yap isimli videoyu izleyerek organik ilaçların nasıl yapıldığını öğrenebilirsiniz. Yaprak bitlerine karşı 1. Nim yağı, 2. Okaliptüs yağı, 3. Hindistan cevizi yağı, 4. Arap sabunu kullanabilirsiniz. Bunların dışında sarımsak suyu böcekleri uzaklaştırıcı etkide bulunur. Bitkilerinize sarımsak suyu püskürtürseniz böceklerin bitkilere gelmesini önlemiş olursunuz. Kırmızı örümceğe karşı neler kullanabilirsiniz? Kırmızı örümceğe karşı her ne kadar organik ilaçları kullanırsanız da ağırlıklı olarak ticari ilaçların kırmızı örümceği daha iyi öldürdüğünü söyleyebiliriz. Ticari ilaç olarak Agrimek kullanabilirsiniz, Kanamite kullanabilirsiniz, Fluoramide kullanabilirsiniz, Nistorun kullanabilirsiniz. Bu şekilde piyasada satılan çok fazla ilaçlar var. Bunlardan birini seçerek uygulayabilirsiniz. Peki unlu bitlere karşı ne yapmamız gerekiyor? Unlu bitlere karşı yine öncelik organik ilaçlarda. Organik ilaç olarak okaliptüs yağını, Hindistan cevizi yağını, nim yağını ya da Arap sabununu kullanabilirsiniz. Ticari ilaç olarak ise 1. Malatyon, 2. Teppeki, 3. Korfezin isimli ilaçları kullanabilirsiniz. Bu videonun çekiminde bulunduğumuz ortamı bizlere sağlayan Ankara'daki Dallıoğlu Seracılığa tekrar teşekkür ediyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. YouTube kanalıma abone olmayı, videoları beğenerek paylaşmayı unutmayalım. Beni ayrıca Facebook Soner Kazaz ve Instagram Soner Kazaz isimli sosyal medya hesaplarımdan takip edebilirsiniz. Facebook'ta Çiçek Bakımı ve Yetiştiriciliği isimli grubum var. Sizleri aynı zamanda bu gruba katılmaya davet ediyorum. Yeni bir video yayınladığımda haberiniz olsun istiyorsanız abone olmayı ve küçük zil işaretine tıklayıp bildirimleri açmayı unutmayınız. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.